Günaydın. Atina'dan herkese merhaba. Bugün Atina'dayız. Özel bir konser için Atina'dayız. Arkamda gördüğünüz Kalimarmara Stadyumunda bu akşam Anna Vissi sahne alacak. Hem bu akşam hem yarın akşam. 2 gecede sold out. Anna Vissi, Yunanistan'ın Ajda Pekkan'ı gibi çok popüler. Ülkemizde de biliyoruz şarkılarını. Ben çok seviyorum kendisini. O yüzden sadece onun için bugün Atina'dayım. Hızlı bir şekilde Atina'yı göstereceğim size. Akşam da bu arkadaki stadyumda yerimizi alacağız. Bu stadyum aslında çok eski bir stadyum. Olimpiyat sembolünü belki şu an göremiyorsunuz çünkü sahne kurulmuş. Ama olimpiyatlar için burası yenilenmiş 1800'lü yıllarda. Fakat ondan önce esas milattan önce 330'lu yıllarda yapılan bir stadyumun yerine yapılmış. Yani çok tarihi olan bir stadyum. O yüzden konserin atmosferi de muhteşem olacak. Şu an saat 12 gibi öğlen. Burada çok sıkı hayranları yerini almış durumda. En ön sıralarda yer almak için. Biz oturmalı olarak izleyeceğiz. O yüzden bizim erken gelme gibi bir derdimiz yok. O zaman birazcık gezelim Atina'yı. Akşam buraya geri geliriz. Ne dersiniz? Hadi. Evet, şu an önünde durduğum bina Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın binası. Presidential Palace yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak geçiyor. Bu yol üzerinde hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı yaşıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın özelliği önündeki koruyucu muhafızları. Buradaki askerler özel üniformalarını giyiyorlar. Traditional yani daha geleneksel Yunan kıyafetleriyle beraber Cumhurbaşkanlığını koruyorlar. Her saat başı da değişim seremonileri var. Yani eğer Atina'dayken bu seremoniyi görmek isterseniz, ki bence görmelisiniz, buraya gelebilirsiniz. Burası hemen parlamento binasının da arkası oluyor zaten. Tam Atina'nın kalbindeyiz esasında şu anda. Çok güzel, izlemesi çok keyifli. Bence kıyafetleri de çok ilginç. Güzel bir deneyim olur sizin için diye düşünüyorum. Ben her geldiğimde mutlaka buradan bir yürürüm. Genelde de şans eseri bu değişim seremonisine denk geliyoruz. Size birazcık göstereceğim. Evet, şimdi Sintagma Meydanı'na doğru yürüyoruz. Oraya doğru yürürken arka tarafında gördüğünüz binaların arkasında Kolonaki Mahallesi var. Kolonaki, Atina'nın Nişantaşısı gibi bir yer. Lüks bir semt ve güzel dükkanların, mağazaların, kafelerin olduğu bir yer. Biz şimdi oraya gitmiyoruz çünkü dediğim gibi bu sefer sadece konser için Atina'ya geldik ve çok uzun bir süremiz yok. Yarın Selanik'e geçeceğiz. O nedenle bugün size orayı gösteremiyorum ama siz geldiğinizde vaktiniz olursa mutlaka oraya da uğrayın. Arkamda parlamento binası var. Burası eski Yunan kralının da sarayı, daha sonra parlamento binasına çevrilmiş. Şu an Ermu Caddesi'ndeyiz. Burada sağlı sollu dükkanlar bulabilirsiniz. Benim burada bakmayı en sevdiğim dükkan Korres. Korres Yunanistan'ın kendi markası. Çok güzel parfümleri, yüz kremleri, duş jelleri vesaire var. Eğer yolunuz düşerse Korres'e bir girin ve koklayın. Çok güzel kokuları var. Biraz parfüm koklayalım mı? Ne dersiniz? Daha önce kullandığım bir parfüm bu. Bakar mısınız, burada çok eski bir kilise var ve tam böyle caddeyi ortadan ikiye ayırmış. Belki eski zamanlarda yaşamışımdır. Yani böyle eski yerleri, tarihi yerleri gezmeye bayılıyorum. Siz seviyor musunuz? Bakın arkada tepede ne var görüyor musunuz? Akropol tam karşımızda şu anda. Atina'nın en önemli simgesi. Bizim yine oraya çıkmaya vaktimiz yok ama siz Atina'ya uzun süreli geliyorsanız
Gidin gezin derim. Ben daha önce gezmiştim. Dediğim gibi tarihi yerleri gezmek bana ayrı bir keyif veriyor. Akropolü de görmeden Atina'ya gelmek olmaz. Bir de Akropol'ün aşağısında müzesi var. Müzesinin de kafesinden güzel bir manzarası var. Orayı da öneririm. Şu an bulunduğumuz sokakta bir sürü yemek yerleri var. Biraz tabii turistik olabilir çünkü tam merkezdeyiz ve Monastiraki Meydanı'na da yakınız. Hatta burası bizi oraya çıkaracak. Ama burada yine de böyle lezzetli gyros yiyebilirsiniz. Mesela bu şu anda gördüğünüz Thanasis güzeldir. Yani daha önce ben burada yedim mesela bunu. Türkiye'den gelince yabancılık çekmeyeceksiniz. Özellikle İstanbul'dan geldiyseniz Atina da bir o kadar canlı ve kalabalık bir şehir. Monastiraki'ye gelmek üzereyiz. Evet, işte Monastiraki Meydanı'ndayız. Burası Atina'nın Taksim'i gibi. Şimdi buradan yukarıya doğru çıktığınızda Plaka'ya varıyorsunuz. Plaka da böyle Atina'nın en eski haliyle korunmuş mahallelerinden bir tanesi. Böyle renkli renkli, daha az katlı evler var. Yani buraya apartman yapmamışlar. Orayı korumuşlar. Böyle tarihi eserlerle beraber daha karışık, iç içe. Çok tatlı bir yer. Kahveye falan uğramak isterseniz Plaka'ya gelebilirsiniz.
Bugün Selanik'teyiz. Selanik benim ikinci evim gibi. Burada ailem de yaşıyor zaten. Ailemden bir parça da burada sayılır. Bana iyi gelen şehirlerden bir tanesi yani. Siz hiç geldiniz mi Selanik'e? Eğer gelmediyseniz bu vlog hoşunuza gidecek eminim. Buraya ilk geldiğim zamanlar tabii ki turistik şeyler yaptım ama artık yerlisi gibi hissettiğim için, kendimi evimde hissettiğim için size de sanki buranın yerlisiymişsiniz gibi hissettirmeye çalışacağım. Yani buranın yerlisi gibi gezeceğiz, yürüyeceğiz, yiyeceğiz, hissedeceğiz hep beraber. Şimdi arkamda gördüğünüz bina Mitropoli, yani buranın katedrali olarak geçiyor. Burası Selanik'in böyle merkezi noktalarından bir tanesi. Hatta burada çok güzel bir pastane vardı. Yani Selanik'in en meşhur pastanelerinden biri Terkenlis. Benim de çok sevdiğim bir pastane. Burada çok güzel bir şubesi vardı ve her Selanik'e geldiğimde ilk burada oturur yerdim. Fakat maalesef bu şubesini kapattılar. Başka şubelerinden görüntüler göstereceğim. Buraya başka bir şey açıyorlar. Nasıl bir yer olacak bilmiyorum. Şimdi Ayasofya Caddesi'nden yukarıya doğru yürüyoruz. Burası birkaç sene önce yayalaştırıldı. O yüzden araba geçmiyor. Güzel kafeler de var. Mesela bir tanesi arkamda. Ble. Biz burada genelde kahvaltı etmeye geliyoruz. Yani içeride pastadan böreğe, kahveye her şeyi bulabilirsiniz. Akşamları şarap falan da içiliyor. Gayet keyifli. Zaten Selanikliler genel olarak dışarıda yaşamayı çok seviyorlar. Bütün evlerin balkonları zaten kullanılıyor. Ondan sonra akşamları eve dönmeden böyle herkes bir kahvesini ya da bir şarabını içmeye dışarı çıkıyor. Yani cıvıl cıvıl bir yer. O açıdan seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi sokağın köşesinde tam arkamdaki binayı görüyor musunuz? Bu kırmızı kiremitli bina. Burası Kırmızı Konak olarak da geçiyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Buranın lanetli olduğu söyleniyor. Burayı ilk yaptıran dönemin en zenginlerinden biri. Fakat burası yaptırılırken sahip olduğu firmanın fabrikası yanıyor. Ondan sonra iflas ediyorlar ve ailenin fertleri ölmeye başlıyor. Uzun yıllar terk edilmiş, kaderine terk edilmiş bir şekilde kalıyor bina. Şimdi son dönemde renove edildi. Gerçekten de yani mimari olarak çok güzel bir bina bence. Bakalım bu lanet şimdi yeni sahiplerine de dokunacak mı yoksa sadece bir şehir efsanesi mi göreceğiz. Arkamda gördüğünüz yapı Ayasofya. Selanik'in Ayasofya'sı. 1300 yıllık gerçekten çok eski bir yapı. Buranın da en meşhur görülmeye değer noktalarından bir tanesi. Şimdi içeri gireceğiz, size göstereceğim. Burası 7. yüzyılda yapılmış. Ondan önce de 5. yüzyılda burada zaten başka bir yapı varmış. Yani gerçekten çok çok eski. Selanik metrosunun Ayasofya girişine geldim. Burayı özellikle göstermek istiyorum size. Hem burada hem de birkaç tane daha istasyonda, durakta tarihi kalıntılar görebilirsiniz. Çünkü metro daha açılalı bir sene olmadı ama çok uzun yıllar bu metronun çalışmalarını yaptılar. Çünkü inşaat sırasında kazdıkça alttan tarihi eserler çıkmaya başladı. Bu tarihi eserler arasında Osmanlı dönemi de var, Roma dönemi de var, Bizans da var. Yani gerçekten çok çok eskiye doğru, günümüzden çok eskiye doğru kalıntılar çıktı. Bu kalıntıların da bir kısmını müze gibi değerlendiriyorlar. Bu istasyonda açık hava müzesi gibi burası. Buranın başka bir ilginç detayı da Egnatia Caddesi. Tam arkamda gördüğünüz belki de en işlek, en çok araba geçen caddesi. Bu caddenin bulunduğu lokasyon Roma döneminden beri günümüze ulaşmış. Roma döneminde de aynı isme sahip ve Roma'yı İstanbul'a bağlayan cadde olarak geçiyor. O zaman da Selanik'te tam bu noktadan geçiyormuş. Hala da bu noktadan geçiyor. O yüzden de böyle kazdıkları zaman arkamda gördüğünüz gibi tarihi eserler ortaya çıkıyor. Şimdi Egnatia'da biraz yürüdükten sonra arkamızda Aristoteles Meydanı'nı görebilirsiniz. Buradan dümdüz aşağıya indiğinizde tam meydana çıkıyorsunuz. Selanik yangınından sonra 1917'de Fransız bir mimar tarafından tasarlanmış. Şehrin tam kalbi diyebiliriz. Tam bir buluşma noktası esasında. Ayrıca havanın çok açık olduğu günlerde meydandan tam karşıya denize doğru baktığınızda Olimpos Dağı'nı görebilirsiniz. Mitoloji seviyorsanız Olimpos Dağı'nı biliyorsunuzdur. Olimpos Dağı da Zeus'un ve diğer Yunan tanrılarının 12 tanrının yaşadığı dağ. Kapani Çarşısı'nda yürüyoruz. Burası 15. yüzyılda Osmanlı döneminden kalma bir çarşı.
Burada baharattan sebzeye, sebzeden balığa, balıktan ete her türlü istediğiniz ürünü bulabiliyorsunuz. Hala da aktif olarak işlemekte. Zaten Kapani de Türkçedeki kapandan geliyor. Kapan da o dönem kapalı marketlere verilen bir isimmiş. Selanik eski ile yeninin iç içe geçtiği bir şehir. Şimdi bu eski çarşıdan çıktık. Hemen birkaç adım ileride çok modern, çok güzel bir kafeye kahve içmeye gidiyoruz. Yürürken geçtiğimiz dükkanı göstermek istiyorum. Burası Seraykon. Burası boğaça yapıyor. Yani içi kremalı olan börek. En güzel yapan yerlerden bir tanesi. Şu an kapalı. Sabahları açık oluyor. Vaktimiz olursa belki kahvaltı için yemeğe geliriz ama olmazsa da aklınızda bulunsun. Hemen Agora Modiano'nun yanında Seraykon. Çok güzel. Karnımız acıktı ve Psi diye bir restorana geldik. Burası deniz mahsulleri, deniz ürünleri yapan çok tatlı bir yer. Şimdi sipariş verdik. Siparişlerimiz geldiğinde size göstereceğim. Karnımızı çok güzel doyurduk. Deniz ürünleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok doymamıza rağmen tabii ki tatlıya her zaman yer var. O yüzden sizi şimdi Selanik'teki en sevdiğim tatlıcıya götürüyorum. Şuraya da götürüyorum. Orada en güzel, en taze profiterolleri yiyeceğiz beraber. Orada kendiniz seçiyorsunuz içine krema mı, dondurma mı koyduracağınızı ve bir sürü sos seçimi de var. Kendi profiterolünüzü kendiniz yaratıyorsunuz. Bu arada Selanik kesinlikle böyle yemek üzerine kurulu bir şehir. Arkamda da ayrı bir tatlıcı var. Burası da Galakto Bureko yapıyor. Şimdi oraya girmeyeceğiz ama daha önce yemiştim. Galakto Bureko'da yine böyle içi kremalı baklava hamurundan yapılan portakallı bir tatlı. Eğer denemek isterseniz şöyle ismi gözüküyor mu bakayım. Ben yazarım zaten videoya. Buraya da gelip uğrayabilirsiniz.
Hadi akşam yemeğine doğru gidiyoruz. Ama hala öğlenden tokum açıkçası. O yüzden ufak bir şey yemek istiyorum ama Selanik'te olduğumuzu unutmayalım. Selanik'te ufak diye bir porsiyon yok. Her şey çok büyük burada. Şu an arkamda gördüğünüz yapı Kamara olarak geçiyor. 1700 yıllık bir yapı, çok eski. Ve İmparator Galerius'un yaptırdığı bir yapı. Kendisinin Perslere karşı kazandığı savaşı onurlandırmak adına yapılmış. Ve aslında zaten buradan böyle baştan sona kalıntıları görebilirsiniz yukarı çıkarken yoldan. Kendi sarayının kalıntıları var. Yani onlarla bir bütünmüş burası. Ve yukarıya doğru gittiğimizde de rotunda yapısını göreceksiniz. Rotunda da sarayın bir parçasıymış. Daha sonra kilise olmuş, cami olmuş. Şimdi de sanıyorum ki müze olarak hizmet görmekte. Yani burada gerçekten tarihi bir yol var ve bu yolu takip ederek yürüyebilirsiniz. Şimdi biz de Rotunda'ya doğru yürüyeceğiz. Rotunda'dan sonra da sizi çok özel bir yere götüreceğim. Şimdi Rotunda'nın yanından geçiyoruz ve yukarıya doğru yürümeye devam ediyoruz. Çünkü sıradaki durağımız gerçekten çok özel bir yer. Bakın arkamda gördüğünüz gibi atamızın evi şu an renovasyon sürecinde. O nedenle ziyaret edemiyoruz. Sizi içeriye sokmak ve göstermek çok isterdim. Fakat eski videolarımı bulabilirsem o videoları buraya ekleyeceğim ki içeriye biraz görmüş olun diye. Selanik'e geldiğinizde eğer renovasyonu bittiyse tabii ki görmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi. Atamızın büyüdüğü yeri görmek, babasının diktiği ağacı görmek gerçekten çok özel. Ayrıca Selanik'in de ne kadar özel bir şehir olduğunu bence gösteriyor. Çünkü hepimizin büyüdüğü yerler, çocukluğumuz bizi çok etkiliyor, öyle değil mi? Atamızın da bu denli modern olması ve Türkiye'yi bugünkü Türkiye haline getirebilmesinin altında yatan ideallerinin belki de büyüdüğü ortamdan geldiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size Selanik'ten ufak bir kesit sunmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Selanik gezilmesi, görülmesi gereken çok tatlı bir şehir. Çok güzel yemekler yiyebileceğiniz, çok tatlı insanlarla tanışabileceğiniz gerçekten sıcacık bir yer. Tabii ki her yeri gezemedik, her yere gidemedik. Ufak bir tadımlık bir video oldu bu. Sizi tekrardan Selanik'e getirmek isterim.
Eğer siz de isterseniz aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.